Herkese merhabalar. YouTube kanalım Gülümseten Marifetlere hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir örgü modeli yapımını paylaşacağım. Bu örgü modelini hem liflerinizde hem de örgü bebek battaniyelerinizde, örgü bebek yedeklerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel ve çok da örgülerinize yakışacaktır. Tığım 0 numara 2.1 mm bir tığ kullandım. İplerim bebe yünü. Şimdi sizlere sadece örneklik çıkarmak için küçük bir parça başlayacağım ben. Öncelikle sarı rengimle başlıyorum. 2 renk öreceğim. Dilerseniz tek renk, 2 renk, 3 renk veya çok renkli de örebilirsiniz. Zincir çekerek başlıyoruz. İlk sıranın zincirlerini biraz böyle gevşek, yumuşak şekilde çekelim ki örgümüzün alt kısmı gergin olmasın. Bu şekilde öreceğimiz model uzunluğunda zincirimizi çekelim. Evet, ben küçük bir parça çıkartacağım için bakın böyle kısa bir zincir çektim. Tığıma ipimi doluyorum ve sayıyorum. 1 2 3 4 5. 5. zincirime batarak ikili trabzan yapıyorum. Burası bizim ilk yuvamız olacak. İlk bir zincir çektim. Tığıma ipimi doladım. Bir zincir atlayıp ikinciye ikili trabzan yapalım. Bir zincir çekelim. Tığımıza ipimizi dolayarak bir zincir atlayıp ikinci zincirimize batarak ikili trabzan yapalım. Bir zincir çekelim. Tığımıza ipimizi dolayarak bir zincir atlayıp bir sonraki zincire, yani ikinci zincirimize batarak ikili trabzan yapalım. Bakın bu şekilde kutucuklar oluşturarak ilerliyoruz. Bir zincir çektim. Bir zincir atlayıp bir sonraki zincire ikili trabzan yaptım. Zincirimiz boyunca aynı modeli yerleştirelim. Evet, bakın zincirin boyunca bu şekilde modelimi yerleştirdim. Sonrasında tekrar bir zincir çekmiştim. 2 3 4 zincir çekerek örgümü çeviriyorum. Örgümü çevirdikten sonra tığıma ipimi bir kez dolayarak bakın sıradaki trabzanın tepesine batarak ikili trabzan yapıyorum. Yine burada ilk yuvayı oluşturduk. Bir zincir, tığıma ipimi bir kez doluyorum ve sıradaki trabzanın tepesine batarak ikili trabzan oluşturuyorum. Bir zincir, bir sonraki trabzanın tepesine batarak ikili trabzan. Bakın şu şekilde tam tepelerine denk gelecek şekilde aynı modelin tekrarını yapalım. En son bakın yine bir zincir çektim. Burada 4 zincir çekmiştik. Onu bakın bir zincir atlayıp şuraya batarak ikili trabzan yapıyorum. Yine aynı şekilde bakın ilk sıranın tekrarını yapmış olduk. Şimdi buradan sonra 1 2 3 zincir çekelim. Yine örgümüzü çevirelim. Bakın bu şekilde kafeslerimizi, kutucuklarımızı oluşturduktan sonra 3. sıramıza geçiyoruz. 3. sıramızda ise fıstık dolgusu yapacağız. 3 zinciri çektim. Bakın ilk yuvaya girerek 1 2 3 4 defada dolayıp battığım fıstığımı kapattım. Bir zincir çektim. Tığıma ipimi doladım. Sıradaki kutucuğa batıyorum. Bakın 1 doladım battım, 2 doladım battım, 3 doladım battım, 4 defada dolayıp battım, fıstığımı kapattım, bir zincirimi çektim, tığıma ipimi doladım. Yine sıradaki kutucuğa 1 2 evet, yine 4 defada dolayıp battım, fıstığımı yaptım, bir zincirimi çektim. Bir kez daha birlikte tekrar edelim. Bakın her yuvaya bir fıstık yaparak ilerliyoruz. Fıstık araları birer zincir. Şimdi sıradakine batıyorum.
1, doladım, battım, 2, doladım, battım, 3, doladım, battım, 4. 4 defa da dolayıp battım, fıstığımı kapattım. Bir zincirimi çektim. Bu şekilde sıra sonuna kadar dolduralım. Evet, bakın bu şekilde sırayı tamamladım. En son fıstığımı da yaptıktan sonra hiç zincir çekmeden buradaki bakın trabzanıma batarak ikili trabzan yapıyorum kenara. Aynı şekilde bu kenara da yapmıştık. Bu şekilde aynı renkle de devam edebilirsiniz ya da burada farklı bir renge geçebilirsiniz. Ben şimdi farklı bir renge geçeceğim. 2 zincir çekerek ipimi burada kesiyorum. Böyle bakın tamamladım. Şimdi yeşil rengimi alacağım. Yeşil rengimi aldım. Kaldığım yerden devam edeceğim. Bakın burada kalmıştım. Yine aynı şekilde trabzanın tepesine battım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Sonrasında bir de arada çektiğim bir zincirim var. 4 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi dolayarak iki fıstığın arasındaki bir zincirli kısma batarak ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine iki fıstık arasındaki bir zincirli boşluğa batarak ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir. Bakın şuradaki iki fıstık arasına batarak ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir, iki fıstık arasına batarak ikili trabzan, bir zincir. Bu şekilde aynı modele tekrardan başladık. Böyle sırayı tamamlayalım. Bakın en son kısma geldiğimde tığıma ipimi bir kez doluyorum. Burada en sonda bir trabzan yapmıştık. Onun tepesine batarak ikili trabzanımı yaptım. Bakın şu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. Modelimiz 3 sıradan oluşmakta. 3 zincirimi çektim, örgümü çevirdim. Bir de şu aradaki zincirimi çekiyorum, 4. Tığıma ipimi dolayarak sıradaki trabzanın tepesine batarak ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir. Bir sonraki trabzanın tepesine batarak ikili trabzan, bir zincir. Böyle sırasıyla yine trabzan tepelerine batarak ilerleyelim. Bakın bu şekilde 2 sırayı tamamladık. Şimdi 3. sıramız yani fıstıklı sıramıza geçiyoruz. Baştaki 3 zincirimi çektikten sonra tığıma ipimi dolayarak hemen ilk boşluğa 1, 2, 3, 4. 4 defa da dolayıp battım. Fıstığımı yerleştirdim. Bir zincirimi çektim. Hemen ikinci boşluğa geçiyorum. 1, 2, 3, 4. 4 defa da dolayıp battım. Fıstığımı yaptım. Bir zincirimi çektim. Bu şekilde yine her bir boşluğa bir fıstık doldurarak ilerleyeceğiz. Modelimiz bu şekilde. Ne örmek istiyorsanız onun sayısına zincir çekerek başlayabilirsiniz. İstediğiniz boyutta zincir çekerek başlayacaksınız. Kurulumu gerçekten çok kolay. Zincir üzerine kurulan bir model. Şimdi sizlere daha büyük halinde göstermek istiyorum. Önceden bu şekilde örmüştüm. Bakın bu şekilde beyaz ve yeşil renkli örmüştüm bu modeli de. Gerçekten bu modelden çok güzel bir bebek battaniyesi, lif veya bebek yeleği olur. Tığ işi yazlık çantalarınızda da bu modeli kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel rengarenk cıvıl cıvıl renkli çantalarınız olur. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve birlikte denemiş, öğrenmiş oluruz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.